Hepinize merhaba dostlarım, bu sesi ve Bunun gibi sesleri nasıl yaptığımı bu videoda sizlere anlatacağım. O halde videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yapay zekayı kullanarak az önceki gibi sesleri nasıl oluşturabiliriz onları göstereceğim. Kendi sesinizi veya başka bir insanın sesini de nasıl klonlarsınız yine bu videoda bunu da göstermiş olacağım. Arkadaşlar, kullanacağımız sitemin adı Eleven Labs olacak. Gördüğünüz gibi Eleven Labs adresini ben zaten aşağı açıklama kısmında linkini vereceğim. Direkt siz de Eleven Labs yazarak da gördüğünüz gibi şurada ulaşabilirsiniz. Buradan geldiğiniz zaman Get Started Free yazıyor. Bedava başla diyor. Burada arkadaşlar ben Google ile kayıt olacağım. Hemen bir Google hesabı seçip geliyorum. Evet. Google hesabımı arkadaşlar oluşturdum. Daha doğrusu Google hesabıma girdim. Girdikten sonra beni böyle bir şey karşıladı. Burada arkadaşlar yazımızı yazıyoruz. Burada ses ayarlarımızı işte arkadaşlar olması gereken İngilizce mi, Japonca mı, Almanca mı? Burada dillerimizi seçiyoruz. Ayarlarımızı yapıyoruz. Burada da arkadaşlar sesimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten burada ses ekle diyor. Buraya arkadaşlar önemli değil şu anlık. Ben size gelin diğer kısımları ilk önce şeyleri anlatayım. Kendi sesimizi veya başka birinin sesini nasıl ekleriz onu göstereceğim. Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar Voice Lab diyor. Ona basıyoruz. Burada benim eklemiş olduğum sesler var. Burada artı kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bizi 3 seçenek karşılıyor. En alttaki kısım Eleven Labs'in kendi kütüphanesi. Hemen onu tanıtayım. Burada arkadaşlar az önce kullandığım seslerden biri Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Gördüğünüz gibi, hatta burayı Türkçe'ye bir çevireyim daha da iyi görelim. Genç Amerikalı erkek, orta yaşlı Amerikalı erkek. Burada bir şey vardı. Az önce kullandığım seslerden ve en sevdiğim seslerden biri. Suçlu, eski Amerikalı kötü. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Şu sesin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu sesi duyduğunuz zaman yapay zeka olduğunu anlayamazsınız. Ciddi manada o kadar güzel bir iş çıkartmışlar ki yapay zeka olup olmadığını anlayamıyorsunuz. Burada arkadaşlar ses laboratuvarına geri geliyoruz. Artıya basıyoruz. Az önce ses kitaplığını yapmıştık. Burada bir tane ses tasarımı var arkadaşlar. Burada kendi sesinizi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela cinsiyet dişi diyelim. Yaş genç olsun arkadaşlar. Orta yaşlı ve eskimiş de var. Aksan ise İngilizce aksanı, işte İngiliz aksanı, Amerikan aksanı, Afrikalı aksanı, İngiliz aksanı olsun. Vurgu gücünü de arkadaşlar buradan yüksek veya düşük yapabilirsiniz. Buraya da metni giriyorsunuz arkadaşlar. Oluştur dediğiniz zaman da sesi oluşturuyor. Girdiğiniz kriterlere göre bir ses oluşturuyor. Biz buradan yine çıkıyoruz. Artı kısmına basıyoruz. Şu ortada arkadaşlar klon. Bu insanların sesini klonluyor. İster kendi sesiniz olsun. Mesela kendi sesinizi klonlayıp İngilizce'de kendi sesinizi İngilizce olarak veya İspanyolca olarak çevirebilirsiniz. Buraya geldiğiniz gibi arkadaşlar, şimdi yine ben çeviri yapayım daha iyi anlamanız için. Buraya bir sesinizin olduğu dosyayı yükleyeceksiniz. Örneğin kendi sesinizi değil, atıyorum Orkun Işıtman sesiyle siz bir video yapmak istiyorsunuz. Buraya Orkun Işıtman arkadaşlar 10 MB'a kadar bir ses dosyasını ekliyorsunuz. İşte 3 dakikalık, 2 dakikalık bir ses dosyası eklersiniz. Güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Biz kendi sesimizden bahsedelim. Buraya 2-3 dakikalık bir ses dosyanızı eklediniz. Buraya da arkadaşlar dosyanızın adını yazıyorsunuz. İşte yani ses, at maksat. Görünecek at. Çok da önemli değil. Sonra arkadaşlar etiket eklemek isterseniz etiket ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 25 tane de örnek koyabilirsiniz. Bir örnek, iki örnek yetiyor. Yani zaten çok muhteşem sesler veriyor. Göreceksiniz. Buraya da arkadaşlar tanımınızı yapıyorsunuz. Yani kendi sesinizi tanımlıyorsunuz. Gördüğünüz zaten şurada yazıyor. Sesi nasıl tarif ederseniz, örneğin boğazında bir ses kısıklığı olan eski bir Amerikalı erkek sesi, haber için mükemmel. Sonra arkadaşlar buraya gizlilik politikasını ekleyip ses ekle diyorsunuz. Ben şimdi eklemeyeceğim. Bu ses ekle dedikten sonra 3 veya 5 dakika içerisinde arkadaşlar sesinizi okuyor. Sesinizi öğreniyor ve o sesi arkadaşlar çevirmek için hazır oluyor. Burada arkadaşlar şimdi aşağı taraftan ses kitaplığı diyelim. Mesela şu sesi biz şey yapmıştık ya. Burada çok da eklenmiş diyor. Şurada voice ile bekle dediğiniz zaman geri geldiğinizde buraya geliyor. Mesela ben buradakiler eklediklerim şuradan kaldırıp ekleyebiliyorum istediğim zaman. Ben mesela bunu kullanmak istiyorum. Buna geliyorum, kullan yapısı yapıyorum veya burada konuşma sentezi diyor. Konuşma sentezine basıyorum, aynı yer zaten. Şöyle projeler, konuşma sentezine geldiğim zaman aynı yere geliyor. Buradan
Sesleri de arkadaşlar seçebiliyorum. Burada bir sürü ses var. Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. Gördüğünüz gibi ben buradan zaten Marcus'u seçmiştim arkadaşlar. Marcus'u şöyle şey yapalım bakın. Men are disturbed not by things, but by the view which they take of them. Güzel videolar için kullanılabilir bir ses, yabancı videolar için. Burada kalan toplam kotanızı gösteriyor. Benimki 32.265 karakter arkadaşlar. Bir yazıda 5000 karaktere kadar yazabiliyorsunuz. Ona da söyleyeyim. Burada ben Marcus değil de şurada oluşturulan kısımlar benim olan şeyler arkadaşlar. Şurada neyi yapalım? Mark'ı mı seçsek? Dave'i seçelim ya. A man sees in the world what he carries in his heart. Dave'in sesi birazcık ürkütücü. Mesela buraya ne yazalım? Merhaba. Veya direkt ben bir yazı bulayım. ChatGPT'den. Yapıştıralım. Oluştur diyelim. Bu sıkıntı değil arkadaşlar. Böyle bir hata alırsanız sayfayı yenileyin. Sıkıntı yaratmaz. Sonra yeniden basın. Ben arada sırada böyle alıyorum böyle hatalar. Çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi oluşturuyor. Oluşturduğu zaman şu aşağı kısma gelecek. Yaşam, renklerle dolu bir resim gibidir. Her gün yeni bir fırça darbesiyle şekillenir, yeni deneyimlerle ve insanlarla boyanır. Gülümsemeler, sevinçler, hüzünler ve öğrenilen derslerle dolu bir hayatı paylaşmak, insanın ruhunu zenginleştirir. Her anın değerini bilmek, sevdiklerimizle güzel anılar biriktirmek. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede temiz bir ses. Şuradan da indirebiliyorsunuz. Güzel bir ses arkadaşlar. Yabancı videolarınızda kullanabileceğiniz inanılmaz bir site. Yani bu siteyle yabancı videolarınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar sesinizin desteklediği diller var. Mesela bu arkadaşımız Eleven Labs işte V2 destekliyor ya. Burada gördüğünüz gibi İngilizce, Japonca, Çince, Almanca, Hintçe, işte Fransızca, Korece, Portekizce, İtalyanca, İspanyol. İşte böyle gidiyor arkadaşlar. Siz mesela bak burada Türkçe'yi de desteklediği için Türkçe yazıyı okuyabiliyor. Buraya gelip bu yazıyı çeviriden mesela ne destekliyordu başka? Mesela bak şurada ne var? Böyle garip bir dil istiyorum. Spanish ya. İspanyolca direkt olsun. Buradan İspanyolcayı seçelim arkadaşlar. Gelelim buraya. Yapıştıralım ve generate diyelim. Bu bizim için oluştursun. Yani nasıl İspanyolca konuştuğunu da görün. Olunca yine aşağıda gelecek. La vida es como un cuadro lleno de colores. Cada día se moldea con una nueva pincelada y se pinta con nuevas experiencias y personas. Compartir una vida llena de sonrisas, alegrías, tristezas y lecciones aprendidas enriquece el alma. Apreciando cada momento, coleccionando hermosos recuerdos con nuestros seres queridos. Gördüğünüz gibi inanılmazca yani bir İspanyoldan daha iyi İspanyolca konuşuyor. Bu kadar iyi bir yapay zeka arkadaşlar kullanmamak elde değil. Ben ve bu arada $1 gibi bir ücreti var muhtemelen. Şöyle aboneliklere girdiğiniz zaman arkadaşlar. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu $1'lık ben şeyi aldım. Yani $1 ne kadar yapıyor? 25 lira falan arkadaşlar. 25 liraya 30.000 karakter veriyor. Burada $11'lık şey de var. 100.000 karakter veriyor. Bu ilk ay galiba $1 arkadaşlar. Sonra $5'a çıkıyor ama şöyle söyleyeyim yani bu işlerin açığı var. Yeni hesap aça $1'a her ay 30.000 karakter alabilirsiniz. Ve 30.000 karakter ciddi anlamda iyi bir sayı. Ama yetmez diyorsanız da her ay 100.000 karakter alabilirsiniz. Kısa videolar için bence 30.000 karakter bu gayet iyi. Uzun videolar için de arkadaşlar 100.000 üstüdür. Her hafta video atacağınızı düşünürsek. Hiç ödeme yapmazsanız bedava bile 10.000 karakter arkadaşlar. Yeni hesap aça 10.000 bayağı ilerletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de zaten 8.000 karakterini kullanmışım. 2 gün sonra da resetleniyormuş. Ben bu 40.000'i iyice kullanmam lazım. 30.000 karakter alıyorsunuz ya 10.000'in üstüne ekleniyor 40.000 oluyor yani. O anlamda düşünün. O şekilde. Yine gelelim buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz dilde çevirebilirsiniz. Burada çevirebileceğiniz dilleri zaten görebiliyorsunuz. Mesela V1 dediğim zaman ne çevirebiliyormuş? Sadece bunları çevirebiliyormuş. V2'yi desteklediğinde de arkadaşlar şunları. Bazıları mesela bazı sesler desteklemiyor. Seçiyorsun mesela sesi. Burada kilit emojisi oluyor arkadaşlar. Diyor ki yani bu ses bunu desteklemiyor.
Öyle bir tane bulmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir şey yazdı. Ne diyormuş, bunu hemen bir çevirelim. Bu ses için mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek için V1 modellerinize geçin diyor. Yani V1 modelinde diyor ki V1'e geç. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece şu kadar kısım var. V1'e geçtiğiniz zaman o uyarıyı almıyorsunuz. İşte anlatmak istediğim olay bu. Bazı seslerde o seslerde zaten ayarlarsınız. O halde videomuzun arkadaşlar sonuna geldik. Bu siteyi kullanmanızı öneririm. Ciddi manada çok güzel bir site. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size yararlı olursam ne mutlu bana. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.